Herkese merhaba. İlmeklerin Deryası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika güzel bir şal çalışması yapacağız. Bakın şöyle püskül detayları olan ama öyle bahara, kış aylarına uygun bir çalışma oldu. Kolay, basit, batik bir iplikle çalıştım. Renk geçişleri bu şekilde oldu. İstediğiniz iple çalışabilirsiniz. Kolay teknikle yaptık arkadaşlar. Çok kolay. Örümü çok kolay bir şal oldu. Dilerseniz hangi ipi kullandığımla başlayalım. Ben şöyle Alize Angora Gold ipini kullandım. Hemen renk kodunu da sizinle paylaşayım. Şurada renk kodu 2626 arkadaşlar. Ben 2 yumak kullandım. 2 yumaktan püskül de dahil bu kadar ip kaldı. Hemen hemen herhalde 1,5 ipten biraz daha fazla kullandım. 3,5 numara tığıyla ördüm şalımı. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Şu kısımdan başlayacağız. Şu kısımdan başlayarak artırarak örgümüzü tamamlıyoruz. Dilerseniz başlayalım. Evet, sihirli halka ile başlıyoruz. Şöyle basit bir sihirli halka yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve hemen sihirli halkamın içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Bir de zincirimizi sayıyoruz. Şimdi tekrar 2 tane zincir çekiyorum ve aynen sihirli halkamızın içerisine tekrar 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Bakın şu şekilde çeviriyoruz ve hemen ilk boşluğumuza, son yaptığımız ikili trabzanın hemen şu kısımdaki boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir de zincirimiz vardı. 3 olmuş oluyor. Şimdi tekrar arada 2 tane zincir çektim. Bakın şurada zincirle yaptığımız yuva kısmına bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve aynı yere, bakın aynı yere tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada bir V oluştu. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve şurada sonda kalan ikili trabzan boşluğumuza 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Evet. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve örgümü çeviriyorum. Yine aynı şekilde ilk başa, bakın şuradaki ilk boşluğumuza 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi tekrar 2 zincir. Bakın şurada 2 zincir çektiğimiz kısma, şuraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Bakın V yaptığımız kısmına geldik. Yine aynı şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 zincirimi çektim ve aynı yere tekrar, bakın aynı boşluğa ikili trabzanımı yaptım. Ve şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve zincir yaparak boşluk oluşturduğumuz kısma yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar 1 2 zincirimiz ve sondaki ikili trabzanımızda yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Böylelikle bir üst sıraya geçiyoruz. Bakın şöyle. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve örgümü çevirdim. Yine aynı şekilde
Şuradaki trabzan boşluğumuza 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir de zincirimiz vardı. Ve 2 zincir çekerek yine ilk zincirli yaptığımız boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Bakın şurada zincirle yaptığımız boşluk var. Yine aradaki zincirimiz ve hemen V kısmın yanındaki zincirle oluşturduğumuz boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyoruz. Arada bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle V kısmına geldik. Tekrar 2 zincir ve aynı yere. Bakın bu ortadaki V kısmı her zaman koruyacağız her sırada. Yine 2 zincirimi çektim. Bakın şurada oluşturduğumuz kutucuğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi tekrar 2 zincir. Yine bir sonraki zincirle oluşturduğumuz boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar 2 zincir. Bakın yine aynı sondaki ikili trabzan boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Bakın böylelikle bu sıramızı da bitirdik. Bu şekilde bir sıra daha gösterip ondan sonra devam edelim. 1 2 3. Yine aynı şekilde bakın şu ilk boşluğumuza 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. İlk zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir. Tekrar boşluğa, zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan. Bakın şu V kısmına kadar aynı şekilde yapıyoruz. 2 zincir, yine zincir boşluğuna 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın V kısmına geldik. Yine 2 zincirimizi çektik. Boşluğumuza ikili trabzan. Yine aynı şekilde 2 zincirimizi çektik. Yine aynı şekilde V kısmına aynı yere ikili trabzan yaptım. Bakın V kısmını korumuş oluyoruz bütün sıralarda. Şimdi 2 zincirimi çektim. Yine zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi tekrar 2 zincir boşluğa 3 tane ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, şu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir ve sondaki kısmı yine aynı şekilde bakın şuradaki zincir ikili trabzan boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bundan sonrası hep aynı. Bu şekilde ilerleyecek. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu V kısmını kaçırmamanız ve V kısmının yandaki iki taraftaki boşluğu da dikkatli doldurmanız gerekiyor. Şalımız bu şekilde artarak gidecek. Sıralarımız artık aynı. Bu şekilde devam edeceğiz. Kaç sıra ördüğümüzü ben biraz ilerleyip size söyleyeyim. Bu şekilde ipimiz batik bir ip olduğu için renk geçişleri kendiliğinden oluşacak. Bu şekilde devam edip gelelim. Evet, ben şalımızı belli bir büyüklüğe kadar ördüm. Şöyle saydım. Bakın şu V kısmından başlayarak ilk ortadaki V çalışmamızdan başlayarak saydım. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde ortadaki V kısımlarını sayarak toplamda 50 sıra ördüm. Bakın 50 tane V oluşana kadar ördüm. Siz dilerseniz daha da büyük yapabilirsiniz.
Şimdi biz bunun son kenarını farklı bir teknik çalışacağız. Bir de püskül detayı da eklenince benim kullanabileceğim ölçüde olduğu için ben daha da uzatmak istemedim. Şimdi son sıramızı yapalım. Bakın şöyle. Burada 6 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve örgümüzü çeviriyoruz. Bakın burada şöyle yine elimize tığımızın başına aldık ve ilk sıramıza, bakın ilk sıramıza, ilk ikili trabzanımızın başına tığımızı taktık ve ipimizi çekerek zincir ölçümüze kadar uzattık. Ve burada 1, 2 kez çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar gösteriyorum. Tekrar başına aldık. Bir yanındakine hemen boşluğumuza çekiyoruz ve zincirimiz kadar uzatıyoruz. Ve 1, 2 kez de çekiyoruz. Bakın şöyle. Tekrar gösteriyorum. Bakın hemen bir yandakine şöyle zincirimizi, ipimizi zincirimizin boyu kadar uzattık. Bakın uzattık. Şimdi 2 kez çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrar göstereceğim. Şimdi aldık ve boşluk kısmına geldik. Bakın 2 zincir çektiğimiz kısma buraya 2 tane yapacağız. İlkini yapıyoruz. Bakın şöyle yine aynı şekilde zincir boyutuna kadar uzattık. Şöyle 2 kez de çektik. Şöyle bir görüntü oluşacak son sıramızda. Şimdi tekrar aldım başına ve zincirim kadar uzattım ve 2 kez çektim. Bakın boşluk kısmına 2 tane yapıyorsunuz. Şimdi tekrar aldım ve zincir başına geldim, çektim ve 2 kere de aldım. Şöyle tekrar 2 kez çekiyoruz. Bir kez daha göstereceğim. Şöyle ve bu şekilde, bakın bu şekilde devam edeceğiz. Şu boşluk kısımlara 2 tane dediğim gibi devam edeceğiz. Şu orta kısım V yaptığımız kısma kadar yapıp gelelim. V kısmında bir değişiklik var. Onu hep beraber yapalım. Bu şekilde tekrar göstereyim. Bakın tığım başına aldım. Boşluğa geldim ve çektim. Zincirimin ölçüsü kadar yaptım ve 2 kez de çektim. Tekrar gösteriyorum. Bir kez daha aynı yere yine yaptım. Bakın bu şekilde sanki lif örer gibi, lif hiç ördünüz mü bilmiyorum daha önce. Lif örer gibi böyle. Bu şekilde sıramızı orta kısım V kısmına kadar yapıp gelelim. Evet, örgümüzün orta kısmına geldik. Bakın şuradaki zincir kısmımıza da tekrar 2 tane aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi bir tane şuradaki zincirimize yapalım. Şöyle. Yok, bu zincirimize yapmayalım. Biraz şey oldu. Şöyle ortasına yapalım. Şimdi arada 2 zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı yere aynı işlemi bir kez daha yapıyoruz. Yani buradaki V kısmını bu sıramızda da korumuş oluyoruz. Şimdi tekrar bir yandaki boşluğumuza 2 tane aynı işlemi yapıyoruz. Ve aynı şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Ya dilerseniz bu sırayı ikili trabzan ya da üçlü trabzan şeklinde de çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde çalışmak istedim. Öyle daha güzel durduğu için. Size kalmış. Bu sırayı da tamamlayıp püskül detayına geçelim. Evet, şalımızın son sırasını da tamamladım bu şekilde. Bakın bütün etrafı dönecek şekilde tamamladım. Şimdi püsküllerimizi yapacağız. Püsküllerimiz için şöyle 24 santim uzunluğunda ipler kestim, hazırladım. Bakın şimdi şöyle 3 tane ip alacağım. Şöyle ortadan katlıyorum. Şu şekilde. Tam orta noktasından tutuyorum. Şöyle
Şalımızın en orta noktasından şu V çalıştığımız kısımda püsküllerimizi takmaya başlıyoruz. Bakın şöyle daha ince bir tığ yardımıyla püsküllerimi takıyorum. Şimdi örgümün düz tarafı, bakın son sıraya göre düz tarafı bize bakacak şekilde şuradaki V kısmına, boşluğuna hemen bir tane şöyle üçünü birden ipimi alıyorum ve şöyle diğer taraftan kalan ipimi şu şekilde içinden geçiriyorum ve sıkıca sabitliyorum. Bakın püskül detayımız bu şekilde. Şu uç kısımlarında düzeltme yapabiliriz ya da takarken daha dikkat etmemiz gerekecek. Bakın benimki biraz aşağı biraz yukarı oldu. Şimdi ben onu tekrar düzelteceğim. Diğer sıraları da göstereyim. Ben onun düzeltmesini yapacağım. Sizler de ya da makas yardımıyla tekrar düzeltebiliriz ama şurada şöyle ayarlarsak daha da iyi olur. Şimdi şöyle bakın, bu ilk taktığımız kısımdan şöyle yaklaşık 1 2 3 4 5 tane sayıyoruz. 5. buğday başağına yine aynı şekilde şöyle boşluk kısmımızdan alıp, bakın şu yaptığımız boşluk kısmından yine aynı şekilde iplerimizi geçiriyoruz. Tığımızı çekiyoruz ve iplerimizi bu şekilde içerisinden geçirip sıkılaştırıyoruz ve püskül detayımız bu şekilde. Bakın böyle. Siz isterseniz daha fazla ip takabilirsiniz. Ben böyle üçerli taktım. Daha yoğun olmasını isterseniz dörderli de takabilirsiniz. Şöyle bir tane daha göstereceğim ve ondan sonra bütün püsküllerimi takıp şalımın son halini paylaşacağım. Bakın tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. boşluğumuza şöyle tığımı geçirdim. Ve şöyle iplerimin orta kısmından alıyorum. Şöyle çekiyorum. Şöyle püskülümüzü takmış oluyoruz. Bakın böylelikle ben 3 tanesini takmış oldum. Dediğim gibi yoğunluk olmasını isterseniz ipi 4-5 tane de takabilirsiniz. Ben bu şekilde denedim. Güzel oldu. Daha sık olmasını isterseniz aralarda 3 tane bırakabilirsiniz. 4.'ye takabilirsiniz veyahut da 3.'ye takabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bu şekilde tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Evet, şalımızı tamamladık. Püsküllerini de taktık. Şu şekilde bakın. Tekrar söylüyorum. Daha sık olmasını isterseniz aralardaki boşlukları daha azaltabilirsiniz. Ya da ip sayınızı şuradaki 3 ip taktık biz. 5 takabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde şalımız hazır. Şöyle kalan ipleri temizleyeceğim ben. Bu şekilde bakın, çok güzel kullanışlı bir şey oldu. Evet, takıldığınız noktalar olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Instagram sayfamdan da eğer örgülerinizi paylaşmamı isterseniz beni etiketleyerek aynı şekilde İlmeklerin Deryası ismiyle paylaşmamı, sizleri etiketlememi isterseniz oradan da benimle paylaşabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.